Değerli izleyicilerimiz, Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'den çok önemli açıklamalar var. Bildiğiniz üzere Uğur Şahin uzun zamandır ortalıkta görünmüyordu. Hiçbir açıklaması yoktu. Özellikle Almanya'daki artan vaka sayılarından sonra maalesef hiçbir açıklama yapmamıştı. Her şeye rağmen, yani tüm tedbirlere rağmen, sıvılanmaya rağmen bu vaka sayılarının neden arttığı yönünde bir yorum yapmaktan kaçınmıştı, görünmemişti. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci nihayet ortaya çıktı. Özellikle Omikron denilen koronavirüsün yeni varyantı ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptılar. Yeni sıvılar olup olmadığını, bundan sonra insanlığı neler beklediğini ve bundan sonra neler yaşayacağımızı tek tek anlattılar. Bakalım neler söylediler. Değerli izleyicilerimiz, Uğur Şahin'in yapmış olduğu açıklamanın en önemli satır başları şunlar. Şunları söylüyor. Diyor ki, yeni Omikron varyant nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok. Paniğe gerek yok. Varyantın çok farklı mutasyonları olduğunu biliyoruz. Aşının bu varyanta daha az etki sağladığını ama ağır hastalıktan da koruduğunu biliyoruz. Aslında bu bir itiraf. Diyor ki, tekrar ediyorum bak, aşının bu varyanta daha az etki sağladığını ama ağır hastalıktan da koruduğunu biliyoruz. Ne demek bu? Bu aşılar, bu sıvılar değerli izleyicilerimiz yeni mutanta karşı beklenildiği, istenildiği kadar etkili değil. Yaptığı tek bir şey var. Ağır hastalıktan koruyor diyor. Yakalanmayı engellemiyor. Devam ediyoruz. Aşının iki düzeyde koruma sağladığını belirten Uğur Şahin, ilkinin antikor, ikincisinin de T hücreleri denilen bağışıklık hücreleri olduğunu ifade ediyor. Ve devam ediyor. Aşı ağır hastalık seyrine karşı koruma sağlıyor. Ağır hastalık seyrine de koruma sağladığı için bir güven sağlıyor. Üçüncü doz aşı olduktan sonra oldukça iyi bir korunmanın sağladığına eminiz diyor. Yani diyor ki bu işten %100 korumuyor arkadaşlar diyor bu sıvılar. Ağır hastalıktan koruyor diyor. Yani hafif atlatmaya neden oluyor diyor. Peki Almanya'da halkın yaklaşık 55 milyonu aşılanmasına rağmen neden bu kadar vaka sayısı hızlı bir şekilde arttı? Bakın ne diyor. Almanya'da aşı olmayanların oranının yetişkinler arasında %15-20 arasında seyrediyor olması salgının üstesinden gelinmesini etkiliyor diyor. Bulaşma oranı ve hastalık vaka sayısı aşı olmayanlar arasında artış gösterdi. Vaka sayılarının aşı olmayanlar arasında aşı olanlara kıyaslandığında 8 kat daha fazla olduğunu belirtiyor. Devam ediyor Uğur Şahin. Aşı oranıyla kıyaslandığında yoğun bakıma alınma oranı da 8 kat daha fazla. Yani diyor ki aşı olmayanlar yoğun bakım adayı. Mutlaka hatırlatma dozu gerekli. Özellikle belli bir yaş grubu için. Genel olarak nüfusun tamamı için 3. dozun gerekli olduğunu söylüyoruz. 20 kat daha fazla koruma sağlıyor. 3. doz ile %97 koruma sağlanıyor. Omikron'dan bağımsız olarak 3. dozu en kısa zamanda olmanızı tavsiye ediyorum diyor. Devam ediyor Uğur Şahin. Aşının yan etkisi olup olmadığı sorunusuna şöyle cevap veriyor. Yapılan araştırmalara göre yan etki görülmediğine dikkat çekerek kanser hastalarında gördüğümüz mRNA bazlı aşılar tekrar edilerek veriliyor. Bunda herhangi bir olumsuz yan etki olmadığını görüyoruz. Düzinelerce kanser hastasına bunu uyguladık. Yaptığımız araştırmalar süresince yan etki elde edilmiş değildir diyor. Aşı konusunda tereddütü olanların ikna edilmesi gerektiğinin altını çizen Uğur Şahin, en başarılı aşılardan birisi bizim bulmuş olduğumuz bu aşı diyor. 3 milyar kişiye yapılmış olacak. 150 ülkede yapılan bir aşı. Almanya'da daha yaşlı olan kesimin %80'i olmuş. Tereddüt edenleri ikna etmek gerekiyor. Aşının insanlara yardım ettiğini görmek mutluluk verici.
Her aşı olan ile birlikte mutluluğumuz artıyor diyor. Uğur Şahin, Türkiye'de BioNTech'e bağlı bir oluşum kurma yolunda Sağlık Bakanlığı ve TÜBİTAK ile görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, ancak sadece üretim tesisi değil, yenilikçi gelişmelerin Türkiye'de uygulanması yapılabilir mi? Tüm hastaların üzerinde denenebilir mi? Bunlar desteklediğimiz fikirler. Şu an tamamen pandemiyle uğraşıyoruz. Gelecek yaz daha iyi değerlendirmede bulunabileceğiz. O zaman Türkiye'ye de gelmek istiyoruz. Türkiye bilim çevreleriyle görüşmek istiyoruz ifadelerini kullanıyor. Aşı konusundaki komplo teorilerini bildiğini belirten Uğur Şahin, bunların başka bir bilim dalının konusu olduğunu belirterek insanların soruları ve şüpheleri olabiliyor. Bu nedenle daha çok eğitim ve bilgi verilmesi gerekiyor. Yalan haberler, komplo teorileri ve yanlış anlamalara karşı toplumsal bir görev olarak medyanın bu doğrultuda çalışması gerekiyor. Eğitim verilmesi için yeni yolların, farklı kavramlar ve ifadelerin kullanılması gerekiyor diyor. Evet değerli izleyicilerimiz, Uğur Şahin açıklamaları bunlar. Peki mevcut tabloyla ilgili, yani koronavirüsün ciddi anlamda artmasıyla, yayılmasıyla ilgili olarak Özlem Türeci neler söylüyor? Bakalım, Özlem Türeci uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı ve açıklama yaptı ve şunları söylüyor. Diyor ki Özlem Türeci, 2012 yılından bu yana mRNA aşısı üzerinde çalışıyoruz. 2020 yılında pandemiyle beraber bunun aşıya dönüşmesi söz konusu oldu. Daha önce yüzlerce bireyde denediğimiz tecrübelerimizi pandemiye yansıtma olayı oldukça kolay oldu. Kanserde elde ettiğimiz bilgiyi olduğu gibi pandemiye odakladık. Şimdi Covid-19'da edindiğimiz bilgileri kanserle ilgili araştırmalara yansıtabileceğiz. Özlem Türeci, bilim insanları açısından gerçeğin öğrenildiği anın en mutlu an olduğunu vurgulayarak 20 bin kişi üzerinde aşının denenmesi ve bunun sonucunda çıkan %95 oranında başarıya ulaştığımızı öğrendiğimiz an, gerçeği öğrendiğimiz andı ve bu beni çok mutlu etti dedi. %95. Özlem Türeci, klasik aşıların yerini yeni teknoloji aşıların alıp almayacağı konusunda ise söz konusu geleneksel aşılar kendi amaçlarına göre iyi çalıştığında yeni bir aşı bulundu diye format değiştirmeye ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Özlem Türeci, mRNA teknolojisinin henüz aşı geliştirilmemiş alanlarda faydalı olacağını düşündüklerini ve malarya veya tüberküloz gibi alanlarda yeni bir platforma ihtiyaç olduğunu belirterek aşının olmadığı, aşının yeterli koruma sağlamadığı alanlarda yeni format tercih edilecektir diyor. Bundan sonra salgınların daha sık görülebileceği doğrultusunda bir kanaati olduğunu da belirten Özlem Türeci, dünyada hareketlilik had safhada ve artmaktadır. Hiçbir insanın daha önce gitmediği köşelere şimdi seyahatleri söz konusu. Patojenlere ulaşılıyor ve bu seyahatler sayesinde patojenler dünyada dolaşıyor. Önemli olan buna bizim hazırlıklı olmamız, bir sonraki pandemiye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Covid-19 ile beraber en iyi hazırlığı deneyimlemiş durumdayız diyor. Değerli izleyicilerimiz, Özlem Türeci'nin bu açıklamalarından ben şunu anlıyorum. Yeni bir salgın gelecek. Adı Covid-20 mi olur? Covid-25 mi olur? Bunu göreceğiz. Yani bir isim verilecek. Bu net bir şekilde anlaşılıyor. Yani insanoğlu daha uzun yıllar koronavirüsle mücadele edecek. Bu net bir şekilde anlaşılıyor. Hayatımızdan kısa bir zamanda aşılar çıkmayacak. Hayatımızdan kısa bir zamanda testler çıkmayacak. Kapanmalar, yasaklar kısa bir sürede bitmeyecek. Ben bunu anlıyorum. Artan vaka sayısının sebebi olarak ise aşı olmayanlar ilan edilmiş vaziyette. Özlem Türeci de Uğur Şahin de aynı şeyi söylüyor. Aşı olmayanların bu işin sorumlusu olduğu ifade ediliyor. Değerli izleyicilerimiz, bulunan bu sıvılar, alınan bu tedbirler görüyoruz ki istendiği gibi etki yapmadı. Şu anki vaka sayılarına baktığımızda geçen yılki bu dönemdeki vaka sayılarından daha fazla. O zaman ortada bir yanlışlık var. Ortada ciddi anlamda bir sorun var. Yanlış kriz yönetimi var.
Koronavirüse yakalanan insanların bir kısmının maalesef bu sıvıları vurduranlar olduğunu gözlemliyoruz. Bilim insanları bunları açıklıyorlar. Bunlarla ilgili de mutlak surette Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin de açıklama yapması gerekiyor. Sürekli olarak şu olacak, bu olacaktan ziyade ortaya çıkan tabloyu da sıvıları vurduran insanların neden yakalandığını da açıklamaları gerektiğine inanıyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde bu omikron denilen yeni varyantla ilgili olarak neler yaşayacağız. Değerli izleyicilerimiz, sizler de bu konuyla ilgili olarak görüşlerinizi lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa lütfen bunları da yazın. Ben bu tüm yorumları tek tek okuyorum. Bunun yanı sıra sizlerden ricam lütfen daha fazla insana ulaşabilmemiz için videomuzu beğenin ve mutlak surette kanalımıza abone olun.